Lovers Talks'tan herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Prime Video'ya yeni bir film geldi. Başrollerinde Hande Erçel ve Metin Akdülger var. İki Dünya Bir Dilek filmini konuşacağız bugün. Hızlıca ilk görüşlerini alayım. Evet, yine bir Hande Erçel filmiyle devam ediyoruz yola. Fena bir film değil. Daha iyi olabilirmiş. Hande Erçel'de pozitif ilerleme var. Onu söyleyebilirim. Böyle bu kadar. Ya sanırım kendisinin de yazımında katkısı olduğu ve hatta yapımcısı da olduğu bir film olduğu için belki bu benim işim diyerek biraz daha yüklenmiş olabilir diye düşünüyorum. Yani olabilir. Bir de şey olabilir. Yani film romantik drama bu arada. Hı hı. Romantik komedi değil. Bence işe romantik komedi olarak başladılar. O yüzden böyle daha sevimli oynuyor Evet. normal rollerinden. Daha cana yakın bir nasıl söyleyeyim? Donuk değil. Donuk değil. Güzel yakaladın. Donuk değil. Bence onun sebebi de biraz hani romantik komedi unsurlarını katmak istemişler başta ama sonra dramayı vermiş. Yabancı bir filmi çok andırıyor ya. Sen yakaladın mı onu? Evet. Yani cennet gibi. Just Like Heaven. Evet ya. Bak Belki. tam o. Çok hatta konusu neredeyse aynı ya. Neredeyse aynı değil ama çok birebir kopyalanmış sahne var. Konunun ana fikri çok benziyor. Just Like Heaven 2005 falan herhalde olmalı. Bir romantik komedi. Mike Ruffalo oynuyor. Reese Witherspoon'la birlikte. Hı. Biraz ondan bahsedeyim. Zaten izleyenler benzerlikleri anlar. İşte Reese Witherspoon bir kaza geçiriyor ve Mark Ruffalo da onun evine yerleşiyor. Hastaneye yatmaya başlayınca Reese Witherspoon evi boşa çıkıyor. Hı. Evde onun hayaletini görüyor. Sonra iletişime geçiyorlar. Onu tekrar hayata döndürmeye çalışıyorlar falan filan. Burada ana fikri komple almışlar. Sadece erkek kadın rolünü değiştirmiş. Biraz da Sleepless in Seattle tarzı yaklaşımları da var. Başlangıcı da evet 80'ler mi 90'ların başı mı çok emin değilim. 80'ler ya Sleepless in Seattle. 90'lara yakın ama 80'ler olsa gerek. Yani 89 falandır belki. Emin değilim. Sleepless in Seattle'da da oynuyor. Meg Ryan'la Tom Hanks oynuyor. Tam şu an baktım 1993 çıkışlı bir filmmiş. 93 evet. Yani 90'ları andırıyor çünkü o film. Aynen. Orada da iki karakter birbirine dokunamadan bir romantik komedi yaratmışlar. Yani iki karakterin birlikte sahnesi 2 tane falan orada da. Hani evet. İlk başlangıcı biraz öyle. Sonra doğrudan şeye dönüşüyor. Just Like Heaven'a dönüşüyor. Yani sahne bayağı sahne benziyor. Tabii işin finalinde de kendileri bir dokunuş atmışlar. Hem benzerliği yıkmışlar hem de değişiklik katmak istemişler diye düşünüyorum. Orada da yine gitmişler. Orada filmden. Evet, orada da esinlenmişler diyeyim. İstersen sen filmin adını ver. Aşk Tesadüfleri Sever. Değil Aynen mi? öyle. Mehmet Günsür. Hı. Orada da kalp nakli vardı işte. Hı. Yani ona gidiyor böyle daha böyle fantazi haline getirdikleri bir sahneyle oraya evriliyor ama herhalde sonunu değiştirmişler diye düşünüyorum. Yani filmin sonunu beğenmediler, çektikleri sonu. Alakasız bir son getiriyorlar, öyle bitiyor. Hazır oraya girmişten spoiler uyarımızı da verelim. Buraya kadar eğer filmi izlemediyseniz birazdan spoilerlı yorumlara başlayacağız. İzleyip aramıza katılın. İzlediyseniz yolumuza devam ediyoruz. Plotu verelim o zaman direkt buradaki de. Metin Akdülger'in karakteri Can, Hande Erçel'in karakteri Bilge. Bu ikisinin bir çocukluk sahnesiyle başlıyoruz. İkisi de yılbaşı gecesi hastanedeler. Birinin kalp rahatsızlığı var kızın. Çocuk da kolunu kırmış. Öyle aralarında bir şey oluyor. O da bir dilek tutuyor. Kız ona bir tane Odysseus yanılmıyorsam değil mi? Evet. Truva Savaşı dönüşü Odysseus'un hikayesi. Ona öyle bir kitap veriyor. Çocuk da bundan çok etkileniyor. Ama sonra kız nedense oradaki karakterinden tamamen kopmuş. Hep aldığı dondurmacıya gitmemeye başlamış falan filan. Hayallere inanmayı bırakmış. Ama çocuk o hayallere inanmaya başlıyor bu diyalogdan sonra ve arkeolog oluyor. Kız da nasıl diyeyim biraz soğuk bir avukat oluyor. İnsan ilişkileri pek olmayan. Hande Erçel yine asla belli bir klasın altında rol oynamıyor. Evet yani evlerin denizi görmesi lazım hocam. Ev o denizi o boğazı görecek. Rahat edemiyor kraliçemiz ya. Yine klasik rolüne biraz yakın bir rolle başlıyor. Biraz soğuk donuk işte sadece işim hayatım falan gibi bir rolde. Sonra gidiyoruz işte Can kazı yaparken böyle yani arkeolog dedim senin alanına giriyorum ama o Aspendos'ta o vazo çıkar mı hocam öyle? Ya o vazonun o şekilde çıkması böyle ya 1 milyon sondajda bir falan öyle bir şey çıkar. Yani müzelerde gördüğünüz çoğu şeyin %90'ı çok büyük bir şans eseri bulunmadıysa
belli bir restorasyon çalışmasının ardından o hale geliyor. Bütün parçalarıyla bulursun ama kırık dökük olur yani. Tabii paramparça olmuş olması Evet. lazım. Böyle bir de çok kuru bir toprakta. Ve biraz balçık falan gibi olsa, biraz dibe indi balçığın içinde kalmış olsa falan, hani yakalamış olsalar anlayacağım da. Evet, preserved olabileceği, intact olarak yani bir tek parça, yekpare olarak durabileceği ortam bataklık, su altı, işte o tarz yerlerde olur. O da işte su altı arkeologları arkadaşımız varsa aramızda görmüş olabilirler benzerlerini. Özellikle Marmaray kazılarında çıkanlara bir dikkat ederseniz normalinden biraz daha az hasarlı şeyler var orada. Evet, yani burada adam Aynen. kuru toprağı eşeliyor, çıkarıyor ya. Böyle sondaj da değil, silme gidiyor. Duvarda böyle kazırken buluyor herif. Ya şöyle Şey de diyeyim, değil. üzerine biraz sert zıplasalar o toprağın kırılır ya o şey. Kırılır. Hani Aynen. öyle diyeyim yani. Kırılmama ihtimali yok onun. Neyse, hani işte buluyorlar. Çok değerli bir parça. O da işte Allah'ın işi, kızın verdiği kitaptaki hikayeyi anlatıyor, işte ölüler diyarına girip çıkmasından falan bahseden şeyi betimliyor vazonun üstündeki Bak şekilde. sen şu aşktaki tesadüfe. Kazının başındaki adam da diyor ki sen diyor, bak işte kazıyı da kapatacakları gün sen İstanbul'a giderken bunu yanında götür diyor. Yani. Neyse, götürürken kaza oluyor. Ondan sonra Hande Erçel'e dönüyoruz biz. Parça çalınmış, Hande Erçel böyle küçüklüğünden beri çektiği sıkıntıların ardından kalbi biraz zayıflamış falan. Pat bir çıkıyor karşısına, anam Metin Akdülger. Evet, Metin Deli Akdülger veriyor. iletişime geçiyor. Ses Aynen. geliyor. Ses duymaya başlıyor. Böyle birbirlerini duyuyorlar. Gayipten sesler duyuyorlar. İyi saatte Film- olsunlar gibi. Aynen, film bu arada orada beni şaşırtmayı başardı. Ben mesela lan ne oluyor lan, ne yaptıklarını mı unuttular falan dedim ama he oldum. Orada beni şaşırtmayı başardı. Çünkü ben Yani- işte plotu hiç okumadan izlemeye başladığım için okey, güzel bir geçiş olmuş dedim yani. Aynen, temassız başlama ben de çok gördüğüm bir şey değil. Yani telepatik başladı. Hı hı. Ya buraya kadar zaten film güzel. Yani ben böyle dalga geçer gibi anlatıyorum da klasik alışkanlık yani, Hande Erçel konuşuyoruz diye. Aynen. Film buraya kadar fena değil. Hande Erçel de iyi oynuyor. Yani iyi derken kendisinin ortalamasının üzerinde. Herhalde Barış Arduç'un söylediklerini anlamıyordu. diyor. Metin Akdülger'in söyledikleri daha böyle net anlaşılır olduğu için orada şey yapmış, yani biraz daha oyunculuğu ilerlemiş gibi duruyor. Neyse. Aynen. Abi ondan sonra mesela bir sahne var çok saçma. Adam geliyor yanına bunun. Hayalet olduğu ortaya çıkıyor işte Metin Akdülger'in aslında. Hı hı. Ya ölsen falan diyor kız. Abla sakin ol ya. Sakin ol sen ya. Ölsen falan diyor. Neyse. Sonra pişman oluyor. Özür diliyor. Buluyor bunu falan. Buralar şey işte, bir tane dondurmacı var 30 senedir ayakta duran. Sonra Oraya. bunu böyle konunun üstüne doğrudan gitmektense böyle plot etkileyici yerleri olan bir konu anlatıyor aslında. Güzel bir çalışma yapmışlar. Bu arada Hande Erçel'e yazımda Elçin Muslu yardım ediyor. Elçin Ha bak, Muslu'yu onu nereden söylemedik, tanıyoruz? evet. Hikaye Hande Erçel'in. Senaryoda yardım almış. Hikaye biraz dediğim gibi izlediği romantik komedilerden etkilendiğini gösterse de bize, burada bu konunun uzmanlarından biri olarak, Türkiye'deki sayılı romantik komedi uzmanlarından biri olarak söylüyorum. Çok ciddi söyleyemeyeceğim bunu. Şöyle söyleyeyim, yani bu konuda şaka yapmıyor adam. 80'ler, 90'lar, 2000'ler izlemediği tek bir romantik komedi yok. Çok net söylüyorum bunu yani. Çok ciddi söyleyemeyeceğim bunu ama evet, çok izlemişliğim var. Yani burada da işte, yani sonuna doğru gidersek de hızlı geçeceğim burayı. Can karakterinin üzerine yıkmaya çalışıyorlar bu hırsızlığı. Hande Erçel Metin Akdülger'le birlikte olayı çözüyor avukatlıkta. İşte ceza avukatlığına çok istemiş ama kalbi iyi değil diye hep yapamamış. Olaylar buluyorlar, ediyorlar falan. Adamı yakalatıyorlar. Arkadaşı suçu yıkarken üstüne yıkıyorlar falan. Burada bir sürü olay oluyor. İzlediğinizde göreceğiniz. Ondan sonra da kaçarken Hande Erçel düşüyor ve diye kalbi tekliyor, merdivenden Aynen. düşüyor. Kalbi tekliyor. Aynı hastaneye kaldırılıyorlar. Metin Akdülger diyor ki benim kalbimi alın, ona verin. İşte annesi sonra bir anda uyanıyor, köpeğin hareketlerinden oğlunun bunu onayladığına falan inanıyor. Ondan sonra okey diyorlar. Sonra herhalde bence Can ölecekti. Hande Erçel yaşayacaktı. Oraları kesmişler.
Ya filmin en kötü sahnesini buraya koymayı başarmışlar sonunda. Ya bunu niye böyle yaptılar gerçekten bilmiyorum. Ya Hani sonu mu hoşuna gitmedi? Biri dedi gitmemiş. ulan bu bir şeye çok benzedi. Bunu değiştirmemiz lazım mı dediler. Hani artık orası Yani biraz muallakta. dramayı çok vermişler. Sonu Evet. çok drama olacaktı herhalde. Çok aşırı drama olacaktı. Hmm. Bence onu istemediler. Hı. Sonunda işte Vazo'nun sergilendiği müzenin içinde görüyoruz Metin Akdülger'i. Hande Erçel yanına geliyor, elini tutuyor. Aa diyor, geç kaldın diyor. Ya, geldim işte Hı. diyor falan. Bitiyor. Herhalde böyle öbür dünyada kavuşuyorlar gibi bir şeyle bitiyor Türk filmi kıvamında. Ben şey dedim. Herhalde kalbi uymadı. Erçel de öldü. Ama Araf'ta işte buluştu krallar. yani böyle bitiyor. Sonu eğer dediğim gibi gerçek zamanlı Hı hı. ilerleseydi adamın ölümünü görecektik. Kadın hayatta Evet. kalacaktı ve bayağı ağır bir dramla bitecekti. Onu bence beğenmemişler. Sonuna böyle bir kavuşma koymuşlar. Keşke ikisi de yaşasaydı da kavuşsalardı da hani bu ağır dramayı ya Bu filmi geçirmemiş bu filmi olsalardı tam hani. Türk filmi yapayım mı? Finalini Yapıştır. değiştirip. Son anda birisinin kalbi listede Hande Erçel'e uyumlu çıkar. Hande Erçel'e o kalbi takarlar. Metin Akdülger de uyanır. Ah vermediniz mi kalbimi diye ağlarken kapı açılır ve Hande Erçel içeriye girer. Ha işte böyle bir şeyle de bitirebilirler. Böyle bir şeyle bitirseler daha güzel olur bu arada. Yani Mesela bu bak biraz nasıl romantik yazdım? Nasıl Türk filmi? Nasıl komedi. romantik komedi? Oldu. Ya bu romantik komediye kaçan bir film olmalıydı ama Hı hı. dramaya kaçırmışlar. İşte çok ağlama sahnesi falan var yine. Aynen. Ama film kötü değil. Yani izleyebilirsiniz. Bir akşam evde otururken açıp izlerseniz sizi çok da yormaz bu film. O Aynı yüzden düşüncedeyim. ortalama bir puan verebilirim yani. Düşük bir puan vermeyeceğim. Ya ben hatta bir Hande Erçel yapımına verdiğim en yüksek puanı vereceğim. 6,5 falan veriyorum ben bu filmi. Evet, hakkı budur. 6'dır yani, altı Yani. buçuktur. Sahne sahne Şimdi aynı dediğim yerler var bu arada, onu söyleyebilirim. Ee, olur. Oraya girelim. Yani Just Like Heaven'da şey sahneleriyle birebir aynı. İşte mesela yatağa yatıyorlar, ellerini değdiriyorlar ya birbirlerine. Biz onu izlerken çok şey dalgasını yaptık böyle. Aman da aman dokunamıyoruz ama ellerimiz değiyor falan Ha, aslında. tam o sahnenin aynısı var Cennet gibi de. Var Aynı var birebir var. annesine oğlunuz burada diye diyor ya yanındayken. Hı Yani hı. yanında duruyor falan. O sahnenin aynısı Just Like Heaven'da da var. Orada da diyor işte kız kardeşin yanımda duruyor diyor. Hı hı. Anlatmaya çalışıyor falan. Ama mesela orada adamın orada olduğunu köpek fark ediyor burada. Diğer Evet. tarafta da ablasının en küçük kızı fark ediyor falan. Evet. Böyle yani bayağı bir sahne aynı filmde. Aynı ama işte romantik komedi dozunu kaçırınca sonuna doğru dediğin yüzünden kendilerini kitleyip kalmışlar diyebiliriz. Evet. Evet yani çok dramayı çok verince, çok fazla Hı verince hı. olmuş. Bu arada filmde çok az görsel efekt var. Bir Aynen. tek sadece sondaki sahnede kar yağıyor. Orada güzel bir şey var. Yaşayanların olduğu tarafta kar aşağı doğru yağıyor. Metin Akdülger'le Hande Erçel o son Ters. sahnede Aynen. ters yağıyor onların. Yani onlar Aynen. diğer tarafta, Araftalar falan. Böyle ters bir şey oluyor. Aynen. Öyle güzel bir ufak bir güzel şey koymuş oraya, büyük Hı. ihtimalle yönetmen dokunuşudur. Ama dediğin gibi daha iyi bitebilirdi. Mesela Just Like Heaven'da ellerini dokundurduklarında küçük bir ışık çıkıyor. Hı hı. Burada mesela koymamışlar hani öyle Yani şeyleri. mutlu sonla bitirebilirlerdi. Ya bizde şimdi Türk dizilerinde mutlu son deyince herkes bir evlendirmeye çalışma çabası var. Sadece kavuşturarak da bitirebilirdiniz ya. Mutlu mutlu böyle. Evet, genelde Bitip romantik komediler bir öpücükle biter yani mesela. Çoğu ha, zaman öyledir yani. kamera uzaklaşır, şehri görürsün Evet. falan. Bir de keyifli bir Müzik Sinatra çalar. şarkısı çalar falan böyle. Aynen Klasik. yani Evet. klasikler tutar her zaman, şeyler yani hep farklı olmaya çalışmaya gerek yok. İyi olan şeyi farklı bir konuyla tekrar edebilirsin abi. Yani çok yormaz yani. O yüzden mesela Evet. günümüzde romantik komediler çok başarılı olamıyor. Çünkü güzel bir konu vardı ama bitirememişler diyebilirim. Evet yani finalin son sahnesinden de Yani anlaşılacağı üzere. Hande Erçel'e Elçin Muslu yardımcı oldu senaryoda demiştik. Belki de tam tersi, who knows. Şimdi orasını bilemiyoruz. Elçin Muslu'nun daha önceki işlerinde işte Güneşi Beklerken gibi yapımlar var. Filmin Hı hı. yönetmeni de bu arada Keçe, adını bilemiyorum, şuraya bir yere yazarım. Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni aynı zamanda. Hı Türkiye'yi hı. kasıp kavuran şu dizi. Evet, bu arada o kötü adamı oynayan Eren karakteri de Kızılcık Hmm. Şerbeti'nden. Evet, Hatta bir kişi daha var, sürpriz. Hayat Bilgisi'nden Barbie. Terapisti oynuyor. Böyle bir konuk İpek oyuncu gibi. Erdem. O da E, orada. Yani yan Elinde karakterler, Serkan Tınmaz bu arada. ha, Kızılcık evet. Şerbeti'ndeki Evet. oyuncu. Evet. Hüseyin Yan Avni Danyal karakterler falan var.
Aynen. Yan karakterler yine kuvvetli. Edith Fırat var, Hüseyin Avni Danyalı var. Yani kuvvetli yan karakterler almışlar. Zaten Hüseyin Avni Danyalı herhalde her filme böyle bir girip çıkacak 10 dakikalığına yani. Ya son izlediğim 10 Türk filminin 8'inde falan vardı galiba. Ya bir 10 dakika 15 dakikalığına giriyor. Aynen. Çok da ortalama bir oyunculukla kapatıp gidiyor yani. Kasmadan ekmeğine bakıyor Evet, diyebiliriz. Evet. çok kasmadan. Yani evet, benim filmle ilgili ekleyebileceğim son şey, müzikleri çok azdı ve bir romantik komedide daha fazla arka plan müziği, daha fazla romantik temalı müzik olabilirdi diyorum. O havayı boostlayabilmek için. Ya olabilir yani, çok dikkat etmedim. Film çok dramaya kaçınca zaten oradan sonrası Hı hı. Ya mesela işte kopuyor. 90'lar ve 2000'ler başındaki iyi diyebileceğimiz romantik komedilerine bakarsanız böyle geçiş sahnelerinde falan çok güzel müzikler çalar hep. Bir sürüdür ve Evet. çoktur yani. O romantik komedi tarzının bir ürünü bu. Biraz romantik komediden sapmış yani, o yüzden. Romantik drama bu. Aynen drama. Doğru. Hı hı. Beklentilerimizi alamayınca böyle didiklemeye başlıyoruz gibi. Benim ekleyebilecek daha fazla bir şeyim yok. Sende var mı? Fazla bile konuştuk. Aynen. O halde arkadaşlar, buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Videomuza beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve katıl butonundan da belki bize bir ufak destek olmayı isterseniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.